Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yaz aylarının en sevilen tatlısının tarifini paylaşacağım. Emin olun dövme Maraş dondurmasıyla yarışır bir tarif olacak. Tadı enfes olacak. Hadi tarifimize geçelim. 1 su bardağı sütümüzü döküyoruz. Üzerine 1 paket krem şantimizi ilave ediyoruz. Blender yardımıyla güzelce kıvam alana kadar çırpıyoruz. Şimdi bunu buzdolabına koyacağız, soğumaya gönderiyoruz. Yine 1 su bardağı sütümüzü bir kaseye döküyoruz. İçerisine 1 yemek kaşığı salep. Bir dondurmanın güzel olduğunun tek ifadesi bence içinde ne kadar salep olduğu ve ne kadar kaymak olduğuyla alakalıdır. Güzelce karıştırıyoruz. Bir tencereye 600 mililitre sütümüzü ilave edeceğiz. İçerisine 1 tatlı kaşığı nişasta. Ben yarım çay bardağı toz şeker kullandım. Siz damak tadınıza göre 1 çay bardağına kadar toz şeker kullanabilirsiniz. Güzelce karıştırıyoruz. Kaynayana kadar karıştıracağız. Kaynamaya başladıktan sonra hazırlamış olduğumuz salepli karışıma bir bardak sütümüzü ilave edip biraz daha açıyoruz. Ve yavaş yavaş kaynamış olan muhallebimizden kepçe yardımıyla salep karışımına ilave ediyoruz. Isısını ayarlıyoruz. Ve yavaş yavaş muhallebimizin içerisine salepimizi ekliyoruz. Yine güzelce kaynadı. Kaynamaya başladıktan sonra 10 dakika daha kaynatıyoruz. Gördüğünüz gibi kıvamı bu şekilde olacak. Muhallebi gibi katı olmayacak. İçerisine 1 paket vanilin koyuyoruz. Eğer vanilya özünüz varsa onu da koyabilirsiniz. Bakın kıvamı bu şekilde olacak. Kepçenin arkasına tuttuğunuzda orayı ince bir tabaka halinde sarması gerekiyor. Parmağınızla da şöyle bir üzerinden geçtiğinizde bu şekilde olacak, akmayacak. Bu şekilde olursa kıvamı tutmuş demektir. Şimdi bunu bir kenara alıyoruz. Biraz sıcağı geçtikten sonra, fazla sıcağı geçtikten sonra 1 kase süt kaymağı koyuyoruz. Bu çok önemli. Tadı, lezzeti enfes olacak, emin olun. İyice karıştırıyoruz. Daha sonra hızlıca soğuması için onu bir borcama koyuyoruz. Daha sonra buzdolabında dondurduğumuz krem şanti içine koyup güzelce karıştırıyoruz. Karıştırma işlemi bittikten sonra üzerine streç yapıp da bu arada soğudu. Sıcak koymuyoruz. Derin dondurucuya ya da buzdolabınızın buzluğuna koyuyorsunuz. En az 2 saat bekliyor. 2 saatten sonra bir kaşık yardımıyla kenarlar daha çok donmuş oluyor. Onları güzelce yumuşatıyoruz. Yumuşatma işlemi bittikten sonra tekrar blender yapıyoruz. Çırpıcıyla çırpıyoruz. Bu aşamalarda çırpıcı kullanabilirsiniz. Çünkü çok sertleşmemiş, katılaşmamış oluyor. Ama 2, 3, 4. aşamalarda bir ezici yardımıyla bu işlemi yaparsanız daha iyi olacak. Bu işlemi en az 3 kez tekrarlıyoruz. Ama süreleri daha da azaltıyoruz. Mesela 2 saat koyduk, 1 saat koyduk, yarım saat koyduk şeklinde gittikçe derin dondurucudaki süreyi azaltıyoruz. Gördüğünüz gibi kaymaklı dondurmamız hazır. Kıvamı, tadı gerçekten şöyle dedirtiyor insana tadına baktığınızda. Eğer bu yediğimiz dondurmaysa dışarıdan satın aldıklarımız acaba ne diye düşünüyorsunuz? En güzeli tabii ki evde yapmak, katkısız, koruyucu maddesiz evde yapmak.
Hepinize afiyet olsun. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, videolarımı paylaşmayı, küçücük de olsa yorum yazmayı unutmayın. Bu videonun daha ayrıntılı tarifini açıklamalar kısmına koyacağım. Oldukça uzun bir tarifti. Takipçilerim lütfen kısaltır mısın dediler. O yüzden kısaltarak tekrar bu tarifimi YouTube'a koydum. Afiyet olsun.